Sevgili arkadaşlar merhaba, Distrak kanalındasınız. Flight Simulator 2024'te bugün Boeing 737 Max'i sizin isteğiniz üzerine uçuracağız. Bir flight plan oluşturdum. Flight plan oluşturmayı tekrar göstermeyeceğim. Daha önceki Cirrus Jet videosunda göstermiştim. Bilmeyenler oradan bakabilir. Plan geldi. Yüklüyorum. ATC ile plan yapın diyorum. Rotayı hava elektriğine gönderin diyorum. Şimdi burada pist seçti. Biz gate'den kalkacağız. Gate 5'ten kalkalım. Geç seçtiğim için flight plan bozuldu. Tekrar yükleyelim. Geldi. ATC ile plan yap dedik. Rotayı hava elektroniğine gönderin dedik. Kapattık. Uçağımızı bir yapılandıralım. Normalde business olarak geliyor. Şuradan yapılandırmaya basıyorum. Business jet istemiyorum ben. Passenger jet istiyorum. Tıkladım. Burada crashleyebilir. Aa, crashlemedi, güzel. Havayolu sembollerine tıkladım. Aero Mexico olmasın bu. Alaska, Korean, official olsun. Uçağı böyle boyayacak. Squall yok mu ya? Harbiden yok. Kaydettik ve geri geldik. Ve start veriyoruz. ATC ile plan yapın ve rotayı hava elektronu yollayın demezseniz genelde IFR izni aldırtmıyor. Normalde Airbus'la video çekecektim ama şu an Airbus'un navigasyon panelinde bütün Airbus serilerinde bir sıkıntı var. O yüzden uçuş yapmak çok zor oluyor. Dolayısıyla Boeing çekeyim dedim. Günahıyla sevabıyla bu uçuş bizim. Video çok uzun olursa startup'ı bir video, take off uçuş arrival'ı bir video yaparız arkadaşlar. Çek. Evet. Şimdi bilmemiz gereken, şunu kapatayım hemen. Şunu da açayım. Ayak bağı olmasın bana. Bilmemiz gereken şu. Uçağa girdiğimizde enerji yok. Enerji olmadan telsizi de kullanamıyoruz. ATC ile bağlantı kuramıyoruz. Enerji kısmında şöyle bir şey var arkadaşlar. Uçak ilk başladığında aküden enerji alıyoruz ve açıyoruz. Fakat aküden sürekli enerji temin edemeyeceğimiz için, yenilenen bir enerji olmadığı için akü biter. Dolayısıyla Grand Power isteyeceğiz. Grand Power, Grand Service'ten istediğimiz bir jeneratör. Onunla uçağa enerji bağlıyoruz. Sonrasında APU dediğimiz uçakta küçük bir jet motoru var. Onu başlatacağız. Ondan enerjiyi sağlayacağız ve sonra ana motorları çalıştırıp oradan enerji akışını sağladıktan sonra APU'yu kapatacağız. Dolayısıyla batarya 1, Grand Power 2, sonrasında APU ve sonrasında ana motorlar olarak gidecek. Bunların hepsi birbirine bağlanırken bir öncekini kapatabiliyoruz. Bataryayı açarak başlayalım. Telsiz geldi. Bu arada bir flight plan kontrolü yapalım. Yok tabii ki. Yükle. Yükledi. ATC'ye file'layalım. File'ladık. Şimdi Grand Power isteyelim. Yeşilköy yere yere yap. IFR izni geldi mi? Evet. Alet FP için IFR izleyin. Alet flight plan için IFR isteyin diyor. Tamam. IFR izni bu gelmeyebiliyor. Buglanıyor bazen. O yüzden baktım. Şimdi biz bir Grand Power isteyelim. Normal prosedüre devam edelim. Öncelikle gücümüzü isteyelim. Şu gördüğünüz alet Grand Power'ı bize bağlayacak. Şu patenleri de kapatalım. Ben kapatıyorum, onlar açılıyor. Grand Power Available diyor. Aslında dememiz lazım şu an. Bu ışık yanmıyor olması lazım. Bu bağlandığında yanması lazım. Nereye gidiyor ney? Gitme gitme. Bağlayacaksın onu buraya. Ya bağla artık be kardeşim. Heh, bağlandı. Şimdi Grand Power'ı açık diyoruz. Grand Power açtıktan sonra APU'muzu açık deyip sonra da tekrar aşağı basıp start'a getiriyoruz. Başlat dedik. Start'a geldi. Şuradaki APU gene off bas ışığı açılınca APU başlamış. APU'dan enerji alabilir olacağız. Şurada gördüğünüz gibi
şu efekti APU'yu çalıştırdığımızda veriyor. Normalde burada şöyle bir blur efekt vermiyor. Ve ufak bir jet sesi duyuyorsunuz böyle pıs diye. Oradan da alabilirsiniz. Şimdi bu arada biz enerjimiz geldi. Rotayı hava elektroniğine gönderin diyorum. Gönderin dediğim gibi arkadaşlar şurada bir exec butonu yandı. Buradaki rotayı Flight Computer'a yollamış olduk. Exec dedik. Leg'e tıkladık. Gördüğünüz gibi burada bir rota var. Burada dikkat etmemiz gereken 9 sayfalık bir rota bu gördüğünüz gibi. Şöyle next page, next page diyerek arada boşluk var mı ona bakacağız. Discontinuity arıyorum. Discontinuity arıyorum. Discontinuity yok. Çok güzel. Discontinuity bazen buradaki planda arada bir boşluk bırakıyor. Bunu yapmayı gösterecektim size. Eğer ki discontinuity diye bir şey görürseniz şurada mesela nokta 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 diye 4 tane kare boşluk bırakıyor. Altında flight plan discontinuity yazıyor. Onun altında devam ediyor. Orada şöyle yapıyorsunuz. Discontinuity yazan yerin yani nokta nokta olan yerin bir altındakine tıklayıp bir üstündekine tıklıyorsunuz. Exec butonu yanıyor. Basıyorsunuz. Discontinuity'yi egale etmiş oluyorsunuz. Yok mu gerçekten ya? Bütün flight planlarda oluyordu bu. Harbiden de yok yani. Ha. Ne güzel. Peki şansımıza. IFR iznimizi isteyelim bir yandan. Alet Light Plan için IFR izni isteyelim. Şuradan IRS'lerimizi Navigation'a getiriyoruz arkadaşlar. Böylelikle alet panelimizde Navigation göreceğiz. Şuradan transponder için Destan kabin ışığı. Şunun ışığını açalım. Hemen ışığı gelsin. Şimdi diğer hizmetlerinden bir dakika. %50 dolulukla bir uçuş yapacaktım ben. O gelmiş mi ona bakacağım. Uçuş performansları, kütle ve ağırlık merkezi %64. Allah Allah. Şuradan yolcu binişlerin başlamasını isteyeceğiz. Körük gelecek. Bagaj hizmetimizi isteyeceğiz. Şuradan bagajları alacağız içeriye. Bu animasyonlar güzel o yüzden gösteriyorum. Şuradan da catering'imizi isteyelim. APU ışığımız açılmış. APU jeneratörümüzü açıyoruz. Ve şuradan APU blade'imizi açıyoruz. Vii diye bir ses geliyor. Gayet güzel. Yakıt pompalarımızı açacağız. Bu arada ışıklarımızı halledelim. Logomuz açık. Pozisyon lambalarımız, flash ve sabit, anti-collision'ımız açık. Kanat ışıklarımız ve tekerlek çukuru ışıklarımız. Kanat ışığı. Açalım. Tekerlek çukurunu açmayalım. Take-off ışıkları, landing lights açalım hadi. Sol pistte dönüş ışığı. Taksi ışığı. Taksi ışığımız kapalı kalsın. Şuradan pencere ısımızı açalım ve prop heat'imizi açık konuma getirelim. Bu prop heat'i kapalı olunca bazen şey çalışmıyor. Vertical speed navigasyon bu yine çalışmayacak galiba ya. Çalışmayacak mı acaba? Neyse deneyeceğiz. Şu çalışmayabiliyor. O olmasın diye yaptım. Light content elektrik. Yav damperini aç diyor arkadaşlar. Yav damperi de şurada. Açtık. Bu gitmiş olması lazım. Flight control. Neyse. Şimdi elektrikli hidrolik pompalarımızı açalım.
Tamam. Yolcular geliyor mu bu arada bakalım. Bak bak. Çok güzel değil mi ya? Vallahi güzel yani. Neyse bunu gördüğünüz için yol dürbün işlerini durduracağım. Yasokoi ground Boeing Delta Victor India 429er. I am done with the boarding. Körük ayrılsın. Şuradan hava aracına yükleyin deyip direkt yükleyeceğim arkadaşlar. Heh. Yüklendi. Kargo yüklü. Tamam. Konfigürasyonu 0. 27 Mac 32 Mac konfigürasyonu sıfırlayın. Ağırlık merkezi yeşil. Bu arada Flight Plan'den böyle init diyoruz ve cruise altitüdümüzü giriyoruz. Kaç fitte uçacaktık? Kaç fitte uçuyorduk? 25.000 fitte. 25.000. Tamam mı? Tamam. Execute. Güzel. Zero fuel ağırlığı şurada yazıyor galiba. Sıfır yakıt ağırlığı 99.360 ama burada kargo ve yolcu yok gene öyle. Buraya 60 yazabiliyoruz mu? Yazabiliyoruz. Kargomuz kaçtı ki? Şuradan bakalım tekrar. Uçuş performansları. Koltuklar %60. 102 tane yolcumuz var. Kargomuzda 8.310. Yani 102 tane yolcumuz var. 8.310. Tamam. Sıfır yakıt ağırlığı 127.560. 127.5. Tık. Çok güzel. Geldi. Rezerv. Şuraya basıyoruz. Rezerv 6. 6. Cost Index. Cost Index'in ne olduğunu bilmiyorum. 100 yazalım, buna geçelim. 850 yazabiliyoruz mu mesela? Invalid entry dedi. Yazamıyormuşuz çünkü. Peki. Init. Burası tamam. Şimdi indekse geliyoruz. Şimdi clear. Performansa geliyoruz. Burası tamam da özür diliyorum. Index. Takeoff. Takeoff'ta V1, VR, V2. Flap. Flap'ler 5 olacak. Bunu da 5'e çekelim. Güzel. V1'i 135, 137, 148 verdi. 135 vertical speed. Bu 135 nota ulaşacağız. 137 de rotate vereceğiz. Ve kalkacağız. Onu gösteriyor. Index, curve, neighbor limits, takeoff, CG. Şuna bir kere tıklayıp bir daha tıkladığımız zaman kendi girecek arkadaşlar. Ref airportumuz LTBA güzel. Rotamız zaten çizili. Takeoff'umuz hazır. Tamam. Lag'lerimizi kontrol etmiştik. Başka da bir şey yok. Yani şimdi ne yapıyoruz? Son kontrollerimizi yapıyoruz. Startup bu kadardı arkadaşlar. Yaklaşık 15 dakikadır startup'tayız ve motor çalıştırma izni isteyeceğiz. İzne geri dönelim. Motor çalıştırma izni isteyelim. Motor başlatma izni verdim. QNH 1013 diyor. QNH'imizi ayarlayalım. QNH nereden ayarlanıyor? QNH havaalanının pistin yüksekliğindeki basınç ayarı arkadaşlar. Evet. QNH baro basınç seçici, radyo basınç seçici. Tamam, bunu radyoyu
Barayı alacağız. HPA 1013. Zaten 1013'müş. Tamam. Seçili. Cruise altitude'umuzu seçelim. Kaç binde uçacaktık? 25 binde. Şu ana kadar simülatörün crash vermemesi mucize. Genelde crashlıyor. 25 bine ayarladık. Squawk kodumuz gelmişti. Neydi squawk kodumuz? IFR iznimize bakacağız. 5306. 5306 değil. Şimdi bunu da ayarlayalım. Şunu 2'ye alıyoruz. 5306 diyoruz. 1'e alıyoruz. Geldi. Ident'e basıyoruz. İrtifa kaynağı XPTR seçili. XPTR bonus standby. Bunu 10 konumuna getiriyoruz. Oto mu yapacağız? Yok ya, 10 yapacağız. Bunu da açmış olduk. Tamam. İniş işini havada halledeceğiz çünkü. Değil mi? Motor başlatma iznimiz geldiği için şimdi motorları başlatacağız. Motorları nasıl başlatıyoruz arkadaşlar? Ignition ateşleme seçeneğini sola aldım. Motor 1 ateşlemesini ground'a aldım. Ve şuradan motor 1 starter'ını boştaya aldım. Ekrandan bakıyorum. Motor 1 başladı. Dış kameradan sol motorun çalışmaya başladığını görebilirsiniz. Bu tamam. Şimdi aynı prosedürü motor 2 için yapacağım. Sağ tarafa aldım. Ground'a getirdim. Boştaya aldım. Tamam, bu motor da çalıştı. Artık jeneratör motor jeneratörlerini açabiliriz. EPU kapandı. Buradan motor hidrolik pompaları hepsi otomatik mi açıldı bunun? Peki. Tamam. Motor besleme havalarını açıyoruz. EPU'yu kapatıyoruz. Havalandırmaları otomatiğe alıyoruz. Şu ne? Resirkülasyon fanı. Tamam, bunlar da otomatikte. Evet. Startup bitti. 20 dakikada startup'ımızı yapmış olduk. Şimdi yer hizmetlerinden pushback isteyeceğiz. Pushback tow şöyle yerleşecek. Park frenimizi kaldırmamız lazım ki ittirebilsin. Park freni şurada. İttiriyor. Böyle ittiriyorsun sen ama ya taksiyi diğer tarafa verirse. Hayırlısı olsun. Pushback durdur dedim. Delta Victor India 429er request to end pushback received. Şimdi taksi iznimizi isteyelim. Yasokoi ground Boeing Delta. Şimdi kalkış hızımız kaçtı bizim? Initref, index, perf. 135, 137, 148. Şu hızını şöyle bir 160'a çekelim. Taksimizi yaptık. Kalkış isteyelim. Şimdi burada kursumuzu ayarlayalım. 53 yönüne bakacak. ...53... 25.000 altitude... Lina açık. Açsan oğlum. Flight direktörümüzü açalım. VNAV açık.
Lina açık. Bunun haricinde şu anlık yapacağımız bir şey, uçuş direktörü açık. Otomatik gaz kolunu yukarıda armlarız. Sende de flight direktörü açık. Kalkış iznimiz var. Hadi bakalım, bismillah. Speed göstergesi çalışmıyor. Kaçta kalkacaktık ya? 135, 140. Boeing Delta Victor India, 429er contact Istanbul Center on 119er. Şimdi otopilotu açıyoruz. Ama şöyle bir şey var. Bu niye çalışmıyor abi? Şöyle yapalım. Ben aynı uçuşu pistte başlatarak şey yapayım. Tekrarlayayım. Böyle yapalım. Oradan devam edelim. Evet arkadaşlar, piste başladım şu anda. Şöyle bir kontrollerimi yapacağım. Eğer pistten kalkarken de hızlı döngülerde çalışmazsa uçuş ve iniş işini, bu hatayı onlar düzelttikten sonra yapacağız. Kusura bakmayın. Flight direktörlerimiz on. Kursumuz. Seçmiyorum ya. Otomatik gaz kolu da seçmiyorum. Seçsem mi acaba? Tamam, seçtim. Su kalkımız girili mi acaba ya? Girili olduğunu varsayıyoruz. Yani şu an onu kontrol edemeyeceğiz. Çalıştı. Hı, tamam, güzel. Boeing Delta Victor India, 429er contact Istanbul Center on 119er. Tree, good day. 119er, Tree Boeing Delta Victor India 429er. İniş takımlarını kapattık. Şimdi şeyi açabiliriz. İşte otomatik gazı açabiliriz. Tamam. Ve otopilotu devreye alabiliriz. Aldım. Yani simülatörün bozuk olmayan bir yeri var mı diye düşünüyorum şu an. Boeing Delta Victor India 4. Şimdi şuradan range'i arttırabiliyorduk değil mi? 5 nm, 10 nm. Bunu şöyle yaptığımız zaman flight planın tamamını görebiliyoruz. Evet. Şu ekrandaki range'i şuradan arttırıyoruz arkadaşlar. 20 mil, 10 mil, 5 mil şeklinde. Mesela şurada dönüşünü yapacak uçak. Bakalım her şey yolunda gidiyor mu? Şu niye çalışmadı? Acaba ben bir ayarı mı kaçırdım? Bir şey mi yapmam gerekiyordu diye düşünüyorum. Evet, dönüşünü yapıyor. Güzel. Ha, bu uçar oraya. Bu arada biz inişimize gelelim. Initref, index, approach. Bunları da ayarlamış. Manuel startup yaparken bir şey yanlış yapmış olabiliriz diye düşünüyorum. Flap speed. Flap speed'i approach.
Tamam. %40 flaplarla 139 nokta inelim diyorum ben. Bunu da hallettik. İnişimiz Ankara Esenboya 34R ILS. Buradan runways 34R. Ha, 3R, özür dilerim, 3R ILS 110 300. ILS 110 50 değil, işte 110 300. 110 30. Ayarladık. Mis. Tamam. İniş için ILS frekansımızı da ayarladık. Arkadaşlar, şu konuda yapacak bir şey yok. Yani simülasyonu hızlandırabiliriz. Manzarayı izleyebiliriz. Ben genelde böyle durumlarda simülasyonu hızlandırmayı tercih ediyorum. Cruise dediğimiz gerekli irtifaya ulaşmış ve gerekli hızda gider durumdayız. O yüzden yarı bir otopilottan çıkardım. Sağ sol yaptım. Aşağı yukarı yaptım biraz. Altitude'u falan düşürdüm. Yükselttim. Sonra tekrar otopilot aldım. Kendi ayar yapıyorum diye bakmak için. Yapıyor. Latka'da TD diyor. TD dediği top of descent'tir. Zannedersem ki alçalma noktamızın başlangıcıdır diye düşünüyorum. Airbus'ta bunlar daha kolay. Düşünüyorum, öyleyse varım. Peki. Burada şu chartımıza bir bakalım ya. Approach 3 üzerinden ILS 4700 feet'te localizer yakalıyor. Minimum 110. Peki. Buradan approach'tan minimum girmemiz gerekiyor mu? Bir şey göstermiyor. Son dönüş noktamız Denar değil mi? Aynen Denar. 110.3 ILS'imiz ayarlı. ATC saçmaladı. Başka bir piste indirmek istiyor beni. Ama ben flight plan'e uyarak gideceğim. Yani neler neler yaşadık şu uçuşta. İnanılmaz. Şimdi arkadaşlar şurada yavaşlamamız lazım. Artık olaylar karıştı. Alçalmayı yapıyoruz. Şu dönüş son dönüşümüz olacak. 4700 feet'e inmemiz lazım. Esenboğa'nın 3R pisti bize ...4700'de yakalıyor. Tamamdır. Şimdi 5000 feet'in altındayız. Normalde şunu açmamız lazım. Flapları da artık havaalanı nerede? Görmüyorum ama neyse. Zaten gelmek üzereyiz. Bence biz localizer'ı açalım. Tık. Son dönüşü yapıyoruz. Localizer'ı yakaladım dedi. Evet, geldi localizer. Dolayısıyla approach'a basabiliriz. Approach'a da bastık. Şimdi 3R pistine bizi alignlayacak. Burasıymış. Gördüm. Şunu alıyorum. Bir dakika. Approach yaplar 40'ta 137 ile iniyorduk.
30'da 140 ile iniyoruz. Tamam, yeterli. Bu lanet uçuşu bitirelim artık. Buna ihtiyacım yok artık. Kapatacağım. Ters giderse çünkü otopilotu devreden çıkarıp ineceğiz. İniş takımlarımızı açalım. İniş ışıklarımız 10.000 fitin altında açık olması lazımdı. Unuttuk. Çok yaşadık bu uçuşta. Cleared VOR DME. Alpha approach. 500 metrede de otopilottan çıkarıyorum. Ben indireceğim. 300. 200. Sync rate. Flight slow. 100. Flight Approaching slow. minimum. Flight slow. 50. Flight slow. 40. Flight slow. 30. Weather, please acknowledge. Ters thrust verdim arkadaşlar. Daha hızlı yavaşlasın diye. Yeah, 429er. Did you hear my last transmission? Allah şükür bitti. 429er. Evet arkadaşlar, çok zorlu bir uçuş oldu benim için. Benim de ilk uçuşumdu Boeing'le. Bir anlamda zorlandım. Garip garip hatalarla, bug'larla da karşılaştık tabii, her zamanki gibi. Yapacak bir şey yok. Bundan sonrası kapanış prosedürü. Motorları kestik zaten. Buradan jeneratörleri kapatacağım. Her şeyi kapatacağız. Ve çıkıp gideceğiz. Evet. Yoruldum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki video Airbus videosu olacak. Yani bunun bug'ları hala devam ediyor. Gerçi oyunun genel bug'ları da, simülatörün genel bug'ları da devam ediyor. ATC bilmem nesi falan filan. Elimizden bu kadar geldi. Günahıyla sevabıyla ilk büyük uçuşumuzu yapmış olduk. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Arkadaşlar, izliyorsunuz, kanala abone olmuyorsunuz. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.